Sevgili dostlar hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda doları konuşacağız, altını konuşacağız, FED faiz kararlarını konuşacağız, gümüşü, sterlini, euroyu, bitcoin'i yani kısacası sizlerle birlikte piyasalarda bugüne kadar işlediğimiz tüm konuları burada değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca ikinci el konut ve araç fiyatlarına da biraz değinelim. Bununla ilgili de epey bir soru var. Sizler de yayınımızda yapacağınız mesajlarla birlikte bize katkıda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalımıza bir beğeni atmamız kanalımızın yayınımızın daha fazla kişiye ulaşması anlamı taşıyacağından dolayı bu da önemli olacaktır sevgili dostlarım. Evet, bu arada Serkan yayınımızda, Sevda yayınımızda, evet Hülya yayınımızda, evet arkadaşlarımız yavaş yavaş toplanmaya da başladılar zaten. Biz de sizlerle birlikte önce FED faiz kararı ne olabilir? 100 bas puanlık FED'den bir agresif faiz artışı gelebilir mi? Bunun konularını paylaşacağız. Dolarda ve altında son durum, acaba dolar kurunda bir düzeltme hareketi, bunlar son hareketler mi, bir düzeltme hareketi başlar mı? Ona da bir bakalım. Evet, bu arada Atacan, Özlem, Enver, Sedat, Suat Yıldız. Evet, yayınımıza tüm arkadaşlarımız yavaş yavaş iştirak etmeye başladılar. Hepiniz tek tek kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte hemen FED faiz kararı dolar ve altın üzerinde ne gibi etkiler yaratabilir? Bunu konuşmaya başlayalım. Evet, bildiğiniz gibi FED son faiz kararıyla birlikte arkadaşlar ABD enflasyon verileri gene yüksek çıkmaya devam etti. %9.1'lik enflasyon oranına ulaşan ABD'deki bu oran Fed'in acaba bu ayın 27'sinde olacak faiz artırımlarında agresif bir faiz artırımına gidip gidemeyeceği ile ilgili hepinizin aklında bir soru işareti bırakmış durumda. Benim tahmin ve düşüncelerime göre arkadaşlar FED bir 100 bas puanlık faiz artışına gidemez. Çünkü bunun etkileri gerçekten borsalar ve piyasalar tarafından oldukça olumsuz algılanabilir. Yani paranın daha fazla faiz tarafına kaçmasına sebebiyet verecek olması, ayrıca resesyonu daha da hızlandırabileceği bakımından ben Fed'in bir 100 bas puanlık faiz artışına gidebileceği yönündeki düşüncem yok. Fed'in 0,75 bas puanlık faiz artırımının da dolar tarafından fiyatlandığını düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Yani Fed'in 0,75 veya 0,50 bas puanlık bir faiz artışıyla birlikte Fed saatine kadar, yani 27 Temmuz gününe kadar dolar kurunda 18 ve üzerindeki rakamlar görülebilir. Fakat Fed faiz kararından sonra veya Fed faiz kararının öncesine doğru ben dolar endeksinde ve dolar Türk lirası tarafında bir düzeltme hareketinin başlayacağını düşünenler tarafındayım sevgili dostlarım. O yüzden tabii bu düşünceme Euro Türk lirası ve sterlin Türk lirası da dahildir. Euro ve sterlin takip eden arkadaşlarımız için de yani TL bacaklı kurların hepsinde bir düzeltme hareketine doğru dolar kurunun gitmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden dolarda sona doğru şeklinde bir video başlığı attık. Tabii bu dolarda sona doğru başlığımız tutmaz ise bu sefer ekonomide neler olabilir? Evet arkadaşlar, bu başlığımızın tutmaması, bu stratejimizin tutmaması durumunda maalesef ki bizler dolar kurunda 18 lira 40 kuruş seviyesini yukarı yönlü patlatmamız durumunda, buralardan herhangi bir atraksiyonun veya müdahalenin gelmemesi durumunda ilk etapta dolar TL kurunda formasyon hedefi olan 20 TL'lere doğru bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketin devamını maalesef ki izleriz. O yüzden dolar kurunda 18 lira 40 kuruş tepesi çok önemli bir tepe ve bu tepe üzerinde dolar TL kurunun mutlaka bir çift tepe şeklinde bu hareketi tamamlattırmaları gerekli olduğunu düşünen taraftayım. Burada bir çift tepe yaptırıp dolar kurunda bir miktar aşağıya doğru, ilk etapta 17 liralar civarına doğru bir aşağı yönlü hareketin gelmesi beklentim mevcut.
arkadaşlar. Tabii sizlerle birlikte bu seviyeleri hep birlikte takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Bu dediğim olay gerçekleşmez. Dolar kurunda yukarı yönlü hamlenin devam etmesi durumunda ise maalesef ki arkadaşlar bu son Pakistan olaylarını hepiniz basından okumuşsunuzdur. Bu hemen basına yeni yeni düşmeye başladı. Burada bir son durum gelişmesi var. Pakistan'daki olay hemen hemen bizim burada yaşadığımız olaya da biraz benzemekte. Çünkü Pakistan'da da arkadaşlar bir döviz kıtlığı olayı yaşanıyor. Yani demem o ki 100 bas puanlık Fed'in bir faiz artışına gitmesi demek bir döviz kıtlığı olayının daha da artması anlamı taşıyacaktır. Pakistan buna çözüm olaraktan ödenmesi gereken bankalardaki döviz tutarlarını yani ithalatçıların döviz tutarlarına sınırlama getirdi. Bunlar da direkt bize benzer olarak Merkez Bankası aracılığıyla dolarlarını temin etmeye başladılar. Bu durum tabii dünya genelinde sıkıcı bir durum ve hal almaya başladı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dolara ulaşma şekli oldukça kısıtlı hale ve maliyetli bir hal almaya başladı. Bu Euro bölgesinde biliyorsunuz ECB'nin de gene 0,50 bas puanlık faiz arttırması, İngiltere Merkez Bankası'nın zaten faiz arttırımlarına devam etmesi durumu bizim Avrupa bölgesine de yakın seyretmemiz ve onlarla daha fazla ticaret yapmamızdan kaynaklı olaraktan Euro'ya da arkadaşlar erişim imkanımızı daha da fazla kısıtlayabilir. O yüzden diyoruz ki dolardaki bu 18.40'lık seviye Merkez Bankamız tarafından iyi değerlendirilebilir bir seviye olarak tutulmalı ve bunun yukarısına izin verilmemeli şeklinde düşüncelerimiz var. Yeni ekonomi politikamızda gene biliyorsunuz faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur şeklinde açıklamalar var. Fakat bunu bu şekilde okumayıp bunu daha çok ayağını yorganına uzatmazsan eşittir sonuç enflasyon şeklinde okuyabiliriz. Ülkeler ve ülke yöneticileri arkadaşlar, bunlar ülke yönetenleri hepiniz biliyorsunuz. Bizim ülkemizde de ülke yönetenler, ekonomi yönetenlerin yapmış olduğu yanlışlardan en büyüğü ayaklarını yorganına göre uzatmamak. Yani bütçelerinden fazla harcama yapmak. Bu bütçelerden fazla harcama yapıldıkça merkez bankalarına müracaat edilip merkez bankaları aracılığıyla fazla miktarda piyasaya Türk lirası sürüyorlar. Bu fazlalık olan Türk lirası da maalesef ki enflasyon denen canavarı hortlatmaya devam ediyor. Tabii hiç kimse başarısızlığını başka türlü örtmek istemez. Bunu da bir sıkıntı tarafına dönüşmemesi için arkadaşlar bol bol Merkez Bankası'na para bastırılmaya çalışılıyor. Halka şirin gözükmek amacıyla asgari ücretliye, emekliye tabii bu arada zamlar boy boy veriliyor. Fakat bütçe açığının olduğu bir yerde sevgili dostlarım, emekliye ve asgari ücretliye bu paralar nereden bulunup veriliyor? Bunun sorusunu kendi kendinize sormanızda fayda vardır diye düşünmekteyim. Tabii bu bütçe açığı yaşanan bir ülkede bu paralar nereden bulunuyor sorusunun cevabı hepinizin de tahmin edeceği gibi Merkez Bankası'na bol boldan karşılıksız para bastırılmak şeklinde bulunuluyor. Bu 1-2 ay insanlara hoş gözükse de bu paranın da ilerleyen günlerde enflasyon denen canavar tarafından emilme olasılığı oldukça fazla, enflasyon düşmediği sürece. Şimdi bu işin bir de döviz tarafı var. Bu işin döviz tarafında ise sevgili dostlarım, bu arada sizlere bir konudan da bahsetmek istiyorum. Sesim biliyorsunuz birkaç gündür kötü geliyor. Bugün yapmış olduğum test sonucunda bende de COVID-19 tanısı konuldu. O yüzden seste biraz bozulmalar olabilir. Genel durum olarak hafif bir halsizlik
dışında herhangi bir kötü durumum yok sevgili dostlarım. O yüzden endişeye de gerek yok şeklinde bunu düşünebiliriz. 7 günlük bir karantina sürecim var. Bu süreç içerisinde de sizlerle artık bol bol video çeker, karşılıklı sohbetlere devam ederiz. Evet, dolar kurunda arkadaşlar 18.30 18.40 civarına doğru ben yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini, Fed'in yapacağı 0.75 bas puanlık faiz artışıyla birlikte de, evet, bu arada geçmiş olsun dileklerini sunan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun da dileklerimi iletiyorum hepiniz için. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, 18.30 18.40 aralığına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde olsa da buradan bir dolar kurunda düzeltme sürecinin yaşanacağı bir dönem içerisine gireceğimizi düşünmekteyim arkadaşlar. Bu süreç içerisinde gene FED saatine kadar veya FED beklentisine doğru altının ons tarafında geri çekilmeler yaşayabiliriz. Bu geri çekilmelerde beklentim olan en dip seviyem, altın takip eden sevgili dostlarımız için özellikle 1680 seviyesidir. Gram altın tarafında benim için 950 TL önemli bir rakam. 950 TL altına inişler olmadığı sürece burada da bir sıkıntı olacağını düşünmemekteyim. Ayrıca 985-950 civarlarında bir gram altın sıkışması sizlerle birlikte takip ediyorduk. Buradaki sıkışmanın neticesinde 985 yukarı yönlü zorlanmaya başladı. Fakat bunun üzerinde kapanışlar görmemiz şart ki buradan tekrar gram altın tarafında da 1020-1022 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareket için bir grafik üzerinde rahatlama hissedebilelim. O yüzden 985 üzerinde dalgalanmalar, 960-985 üzerinde dalgalanmalar FED saatine doğru ons bazlı olarak yaşanabilir. Dikkatli olunması gereken son 1-2 gün içerisindeyiz. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken günler. Dolar kurunu takip eden sevgili dostlarım, 17 TL sizler için çok önemli bir seviye. Bakın 17 TL, bunu mutlaka not alın. 17 TL uzun vadede dolar kurunu takip edenler için kırılmadığı müddetçe bu yukarı yönlü hareketlerin bir düzeltme hareketi olarak kalabileceği anlamı taşıyacağından dolayı 17 TL sizler için önemli. Tabii bu 17 TL çok aşağılardan dolar alanlar için 10 liralardan 11 liralardan biliyorsunuz biz geçmişte 5 liralardan 7 liralardan bile dolar aldık. Bu uzun vadeli dolar yatırımcısı arkadaşlarımız için 17 lira stop bölgesi olarak takip edilecek önemli bir alandır. Daha kısa vadeli yukarılardan dolar almış olan sevgili dostlarımız için ise arkadaşlar şuradaki değer ilk etapta 17 lira 75 kuruş. Onun altında 17 lira 58 kuruş. Bu iki destek önemli. 17.58 desteğini sizler kendi açınızdan bir stop loss bölgesi olarak takip edebilirsiniz. Yani 17.58'in altında bir 2 günlük kapanış görülmesi halinde dolar TL kurunda düzeltme seviyesi tekrardan aşağıya doğru 17.35 ve 17 lira seviyelerine doğru devam edebilir. O yüzden sizler de kendinize kısa vadede bu rakamları takipte kalabilirsiniz. 17.40 bizler için yukarı yönlü harekette tekrardan pozisyonumuzu değiştirebileceğimiz bir bölge. 17.40 üzerinde kapanış görülmedikçe bu düzeltme hareketine kaldığımız yerden dolar kurunda devam edebiliriz. Gram altında da seviyemiz 950 TL. Gram altın takip eden uzun vade yatırımcıları 950 TL'yi dikkate alacaklar. 950 altında bir kapanış olmadıkça gramda tekrardan FED hareketinden sonra arkadaşlar 1000 liralar ve üzeri seviyelere doğru hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğimizi düşünmekteyim. Yani FED'in 0.75 bas puanlık veya 0.50 bas puanlık faiz artışının piyasalar tarafından satın alınmış olabileceği unutulmamalı ve bu hareketle birlikte ons bazında yukarı yönlü hareketler yaşayabiliriz. Bu hareketlerle birlikte gram altın tarafında da 1020 ilk etapta 1020'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler takip edilebilir. O yüzden gram altın yatırımcısı 950 stop
985 tekrardan pozisyon açılabilir seviye ve hedef 1020 kısa vadeli olarak takip edilebilir. Euro Türk Lirası. Evet, Euro'daki arkadaşlarımıza da hemen bir kısa da bakalım. Euro Türk Lirası'nda bizler için önemli seviyeler. Euro Türk Lirası'ndaki direnç yukarı yönlü kırılmış durumda. Tabi ama burada bir haftalık kapanış da takip edilmesi lazım. Buradaki en kısadaki bölge 18 lira 21 kuruş seviyesinden geçen bölge. Euro'daki arkadaşlar için takip edilmesi gereken bir alan. Bakın Euro'da şöyle bir oluşum eğer ki olur ise bunun alt bantlarına kadar bir geri çekilme Euro bölgesinde. Buradaki alt bantlar nereden geçiyor? 17.90. Buradaki 17.90 seviyesi, bakın şuraya doğru bir geri çekilme ve bu geri çekilme içerisinde sabit kalabilir ise Euro'da gördüğünüz gibi yukarıdaki alan burada bir Euro'da yukarı yönlü tekrardan hareketi başlatabilir. Önce 17.90 önemli seviyeniz ve önemli bir stop bölgesi olarak takip etmeniz gereken bir alan olarak takip edilmeli diye düşünmekteyim. Buradaki alanımız 17.20 ve yukarıda da 18.40. Yani 1 liralık bir seviye marjı var. 18.40 şu şekilde takip edebilirsiniz. 18.40 kırılımı tekrardan sizi 19 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı taşıyacaktır. Buradaki alt bölge ve bu oluşum 17.40 şuradaki destek alanınız halinde takip edilmeli. Ve 17.40 üzerinde 17.40 seviyelerine kadar tekrardan bir düzeltme hareketinde 17.40 kırılmadığı müddetçe burada hedef hala da yukarı yönlü arkadaşlar. 19 lira 40 kuruş seviyesine doğru Euro'da yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Haftalıkta baktığımız zaman zaten günlükte baktığımız zaman stokastik yukarı yönlü seviyesini hala da al pozisyonunda korumakta Euro'da. Ve bu da kısada bir 18.40-18.45 seviyesine doğru şu tepeye doğru FED saatinde birlikte yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Euro'daki hareketler yakından takip edilmeli. Sterlin Türk Lirası'ndaki oluşum aynı, bakın Euro'daki TL bacaklı kurlardaki hareketler aynı. Burada da şu şekilde hareket çizebilir sterlin tarafı. Buna biz TOBO diyoruz biliyorsunuz. Bunu önceki derslerimizde de sizlerle birlikte inceledik. Buradaki sonuç ne olabilir? Geri çekilmelerde 20 lira 60 kuruş seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir sterlin bazında. Yukarıda da sterlinin kırması gereken en önemli seviye 21 lira, şuradan geçen arkadaşlar bakın 21 lira 55 kuruş seviyesinden geçen alan önemli olacak. 21 aşağıda 21.50. Evet, burada da sterlinde de bir 22 civarlarına doğru yukarı yönlü sizlerle birlikte ataklar izleyebiliriz. Ama önce dediğimiz gibi şuradaki direnç önemli olacak. 22 direnci, sterlinde 22 direnci önemli. Bu direnç üzerinde tutunması şart. Tutunamazsak aşağı yönlü hareketler burada tekrardan bir oluşuma sebebiyet verebilir. Buradaki oluşumda geri çekilme 20 lira 60 kuruş seviyesine kadar sterlini geri çekebilir arkadaşlar. Sizlerde 20 lira 60 kuruş önemli. Yukarıda 21.50 sizler için önemli bir seviye. 20.60 ve 21.50 aralıklarında bir git gel olayı gene bu FED olayından sonra sterlin tarafında da yaşanabilir. Sterlin takip edenler burayı stop bölgesi olarak takip etmeli. Yukarı yönlü kırılımlarda da 21.50 üzerindeki hareketler yakından takipte kalınılmalı diye düşünüyorum sterlin takip eden arkadaşlarımız için. Evet, şimdi gümüşe bakalım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için önemli kritik seviyelerimiz. Evet, gümüş ons. Gümüş onsla hemen başlayalım. Gümüş onsta bizim için 18 lira hala daha bir dip bölgesi olarak takip ettiğimiz alan. Buradaki hareketlerin de FED saatine doğru gene 18 liralar civarına doğru olabileceği veya hareketlerin geri çekilebileceği unutulmamalı.
Buradaki strateji 18 kırılmadığı sürece arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin FED'den sonra 19 lira ve onun üzerindeki 19.80 civarına doğru ben gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri başlatabileceği düşüncemi hala da koruyorum. Burada bir dip oluşumunun devam ettiği gümüş pozisyonlarını tutan arkadaşlarımız için buradaki hareketin aynen gene bu şekilde şöyle bir hareketle yukarı yönlü hareketini devam edeceği gümüşün onsunda beklentim dahilinde. Bu beklentilerimi de hala da koruyorum. 18 dolar üzerinde kalan gümüş hala da olumludur ve yukarı yönlü hareketini FED'den sonra başlatabilir. Çünkü FED'in artık 2 aylık bir faiz arttırmama süreci var. Bu süreç içerisinde ons bazlı, gram bazlı ürünlerin yukarı yönlü hareket etme olasılığı da oldukça yüksek olacak sevgili dostlarım. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına bakalım. Sonra dolar altın tarafına tekrardan geri döneriz. Evet, Bitcoin'de bizler için 18.000 dolar ve yukarıda 20.000 dolar seviyeleri önemliydi. Burada bir 25.000 dolar formasyon hedefimiz vardı. Bu 24.500 dolara kadar bu formasyonumuz çalıştı kısa bazlı da. Ve buradan tekrardan aşağı yönlü hareketler Bitcoin tarafında izledik. Şimdi Bitcoin'de 22.000 dolar dediğim gibi önemli bir seviye. Bu seviyeyi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Özellikle günlük kapanışlarda bu seviyenin üzerinde kalıp kalamamamız önemli. Eğer ki bu 22.000 doların üstünde kalamaz isek arkadaşlar, buraya aşağı yönlü kırar isek bu geri çekilmeler tekrardan 21.500 ve onun altında da 20.760 seviyelerine doğru hareketlerini tekrardan geri başlatabilir. 4 saatlikte baktığımız zaman buradaki direncin tekrardan destek bölgesinin tekrardan aşağı yönlü kırıldığı ve buradaki hareketin normale dönebilmesi ve bir ayı tuzağı olmaması için de arkadaşlar mutlaka Bitcoin'in tekrardan bu 22.000 dolar seviyesi üzerine doğru kendini atması şart. Atmayı başarabilir ise arkadaşlar bu hareket tekrardan 25.000 dolar ve 28.000 dolar civarına doğru yukarı yönlü hareketine devam eder. O yüzden burası önemli. Mutlaka 20.000 doların altına Bitcoin'in inmemesi gerekli. Takip edeceğimiz seviye 20.000 dolar. Bu seviye altına inmezsek Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü bir ivmelenme hareketi yaşayabiliriz. 20.000 altı tekrardan bizi 18.000 dolarlar civarına doğru maalesef ki götürebilir. O yüzden Bitcoin tarafında dikkatli olmaya gerek var sevgili dostlarım. Evet, konut fiyatlarından biraz bahsedelim. Konut fiyatlarında yükseliş, ikinci el araba fiyatlarında yükselişler devam edecek mi? Kiralar artacak mı? Evet, ev sahipleri kiraların az olduğundan yakınıyor. Kiracılar da ev kiralarının yüksek olduğu fiyatlardan yakınıyorlar arkadaşlar. Şimdi bunların hangisi gerçekçi? Bakın arkadaşlar, ev sahipleri hepsi için konuşmuyorum. Yalnız bazıları gerçekten de çok fahiş rakamlarda kiracılardan kira parası istiyorlar. Şimdi ilerleyen dönemlerde bu istenilen yüksek fahiş rakamlı kiraları kiracılardan toplayabilecekler mi? İşin şimdi bir de bu tarafı var. Ev tutmaya, eve girmeye muhtaç olan kişi eve girecek. Fakat 1-2 ay kirayı ödedikten sonra 3. 4. ay bu kiraları verebilecek mi? Maalesef ki veremeyecek. Çünkü bu sonuçta sizler de bu enflasyonist sürecin artmasıyla birlikte bu işten sizler de zararlı çıkacaksınız. Çünkü ev kirasını ödeyemeyen kiracılar size de zamanla yük olmaya başlayacaklar. İlk etapta belki ev kirasını şu an için ödeyebilecek. Fakat ilerleyen günlerde, süreçte diyelim, enflasyon iyice artmasıyla birlikte ev kiralarınızı maalesef ki düzenli bir şekilde alamamaya başlayacaksınız. Bu da sizler için gerçekten sıkıntılı bir sürecin başlayacağı anlamını taşıyacaktır sevgili dostlarım. Çin'deki son durumu biliyorsunuz. Çin'de gene bir emlak krizi patladı. Bu emlak krizini daha önceden sizlerle birlikte 1-2 video içerisinde haber yapmıştık.
bu haberlerin ilerleyen günlerde dalga dalga yayılıp tüm dünya ülkelerine de sıçrama olasılığı oldukça yüksek arkadaşlar. Çünkü Çin'de enflasyon biliyorsunuz çok az miktarlarda bir enflasyon var. Fakat üretimden kaynaklı olaraktan burada da sıkıntılar yaşanıyor. Çin bölgesinde de sıkıntılar yaşanıyor. Bankaların özellikle müteahhitlerle yapmış olduğu anlaşmalar fakat müteahhitlerin ev alacak olan kişilerle yapmış olduğu anlaşmalarına uymamasından kaynaklı olaraktan ev sahipleri, ev alacak kişiler bankalara ödeme yapmak istemiyor. Bunların ödeme yapmamasından kaynaklı olarak da müteahhitler arkadaşlar finansman sağlayamıyorlar. Çünkü bankalardan onlar da paralarını alamadıkları için bunlar da finansman sağlayamıyorlar. Bunun neticesinde orada bir ödeme krizinden kaynaklı olaraktan bir konut krizi oluşmuş durumda. Bu konut krizinin de ilerleyen günlerde sonuçlarının dalga dalga yayılacağını ben düşünmekteyim. O yüzden bizim Türkiye tarafına, Türkiye ekonomisi tarafına baktığımız zaman da evleri şu an fahiş fiyatlarda artmış olduğu, demir fiyatlarının ve çimento fiyatlarının da şu an aşağı yönlü düşüş göstermesi maliyetlerde arkadaşlar bir miktar azalmaya sebebiyet verecek. Burada şimdi arada bir dengesizlik oluşacak. Çünkü yüksek demir ve çimento maliyetlerinden ev yapmış olan müteahhitlerimiz var. Bunların fiyatları yüksek olacak. Fakat yeni düşük demir ve çimento maliyetleri bakımından iş yapanlar daha ucuz maliyetten inşaat yapacaklar. Bu aradaki farklar tabii ki vatandaşa olumlu yansıyacak. Yani ev fiyatlarında ben düşüşlerin yaşanabileceği bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünen taraftayım. Tabii sizler nasıl düşünürsünüz? İçimizde müteahhitler varsa onların da düşüncelerini almak isterim. İkinci el araba fiyatlarında da gene arkadaşlar yazın bitimine doğru aşağı yönlü hareketler beklentim dahilinde. Çünkü bu fiyatlardan artık kolay kolay kimse ikinci el araba da alamaz. Alamayacağı için arz talebin düşmesinden kaynaklı olarak da ikinci el araba ve sıfır ev fiyatlarında ben aşağı yönlü seyrin yaşanacağını düşünen kesimdeyim. Ayrıca ABD 100 bas puanlık bir faiz artışına giderse burada resesyonun daha hızlı tetiklenmesine sebebiyet verecek benim düşünceme göre. Bu gene resesyon demek buradaki ev ve araç fiyatlarında ve petrol tarafında özellikle aşağı yönlü seyri hızlandırabilir. Bu da önemli bir etken olarak ev ve araç fiyatlarında aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir. Arsa, evet arsa fiyatlarını sormuş Sevda. Evet arsa fiyatları düşmeyecek arkadaşlar. Çünkü arsa fiyatlarındaki beklentim bir ev ve araç fiyatları kadar arsa fiyatlarında beklentimin hala daha yukarı olduğu yönünde. Çünkü ev ve arsa oldukça fazla miktarda piyasada bulunmakta. Fakat arsa aradığınız zaman maalesef ki bulamıyorsunuz. Bu arz talepten kaynaklı olarak da daha öncelerden de sizlere arsa yatırımı ile ilgili zaten biliyorsunuz. Benim de sadece arsa yatırımım olduğu ile ilgili burada konuşmuştuk. Eskiden olan arkadaşlar bunları hatırlarlar. O yüzden arsa fiyatlarındaki yükselişin hala da devam edeceğini düşünmekteyim. Gene geçmişe baktığınız zaman da zaten arkadaşlar arsa fiyatlarında hiçbir şekilde bir geriye dönüş şeklinde bir fiyatlanma yaşanmadığını göreceksiniz. Bill Gates'i de unutmayın. Tekrardan ülkemize geldi ve arsa bakıyor sevgili dostlarım. Evet bu da bir kısa bir tüyo olsun. Bill Gates Türkiye'ye gelip niye arsa bakmış olabilir arkadaşlar. Evet. Bu gıda zincirlerinin kırılması ayrıca yaşanabilir alanlar bakımından, tarım alanları bakımından hala da bakir olan Türkiye'mizde biliyorsunuz herkesin gözü artık bizim arsa ve topraklarımızda arkadaşlar. Çok dikkatli olunması gereken bir süreç olur. Olmadık herkese de arsa satılmaması gerektiğini düşünen kesimdeyim.
O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Evet. Başka ne konuşalım arkadaşlar? Sorularınıza hemen bakalım. Serkan Sercan. Seramik kereste mantolama demiş vesaire. Elemanların fiyatları aşırı uçuk. Millet malı stoklamış, aldığı fiyatın altına satmaz demiş Serkan. Vallahi Serkan'ım tabii ki paraya ihtiyacı olan satmaz. Ama bu zaman zarfı ve süreci içerisinde paraya ihtiyacı olan mutlaka elindeki malı zararında da olsa satmak isteyebilir. Herkes parasını eve arabaya yatırdı demiş. Piyasa yavaşladı. Bu saatten sonra kimse ev almaz. 1-2 sene piyasanın hareketlenmesini kimse düşünmesin demiş Burak. Evet arkadaşlar ben de Burak gibi düşünüyorum. Bu taraftaki artık ev ve araç fiyatlarının oldukça şişkin olduğunu zamanla buradaki yatırımların artık arsa tarafına yönleneceği yönündeki düşüncelerimiz var. Zaten faiz tarafı düşük olduğu için paranın buraya akacağını düşünmemekteyim. Kur korumalı TL mevduat hesabında bulunanlar var. Onlar zaten eli tetikte bekliyorlar. Onlar da yüksek fiyattan dolar tarafından KKM'den çıkabilirlerse düzeltme sürecinden tekrardan dolar tarafına geçebilecekleri düşüncem ve endişem hala da devam ediyor arkadaşlar. Onlar da tekrardan kur korumalıdan çıkıp dolar tarafına geçebilirler. Seçime kadar artar fiyatlar durmaz demiş Serkan. Valla seçime kadar bilmiyorum. Serkan arz talep meselesi arkadaşlar. Bunlar arz talebin çok olduğu yerde fiyatlar artmaya devam eder. Talebin az olduğu yerde de fiyatlar düşecektir. Ben yeteri kadar insanların bu fiyatlardan artık ev ve araba alma yönüne gidebileceklerini zannetmiyorum. Ve bu da zaman içinde göreceksiniz ki ev satışlarını ve araba satışlarını ilk etapta düşürecek. Bunların düşmesiyle birlikte de fiyatlar artık yavaş yavaş geri çekilecektir diye düşünüyorum. Başkanım gram gümüş değerlendirildi mi acaba demiş. Şu anki pozisyonda Suat Yıldız. Evet İstanbul'dan Suat Yıldız. İstanbul'dan Suat. Suat gümüşü değerlendirdik. Hemen gram gümüşü tekrar değerlendirelim. Yok gram gümüşe bakmadık galiba. Atladık onu. Evet gram gümüşü hemen değerlendirelim. Suat teşekkürler hatırlattığın için. Gram gümüşte bizler için 10 lira desteği çok önemli bir destek. O yukarıda da 10.80 direnci. 10 lira ve 10.80 destek dirençleri arasında gram gümüşteki hareketler bizlerin dip hareketi olarak takip ettiğimiz önemli seviyeler Suat. Bu seviyelerin ben yukarı yönlü 10.80 kırılmasıyla birlikte 11.80 yani buradaki dip sürecinin bitip hızlı bir şekilde gümüş olsun altın tarafında olsun hareketlerin hızlı bir şekilde yukarı yönlü döneceği düşüncem hala da sabit arkadaşlar. Bu düşüncemi hala da koruyorum. Buradaki hareketler sert olacak. Birdenbire yukarı kıracaklar ve bir anda gümüşün gramında da ilk etapta bu 13-20 seviyesinde bulunan biz kuvvetli direnci sizlerle birlikte takip edeceğiz. Onun üstünde 15 ve gümüş gramın ben Suat sen de buradasın. İlerleyen yıllarda bunu tekrardan seninle birlikte istişare ederiz. 18 liralar civarına doğru gram gümüşün yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünen taraftayım. Evet 800 binlik bir ev artık demiş 400 olmaz. Tabii ki olmaz Serkan. 800 binlik ev artık 400 bin lira olmaz. O doğru. Olacağı yine 650-700 bin civarına kadar bir geri çekilme olabilir. Düşüşler böyle olacak demiş. Bir kere beklentiler bozuldu demiş Serkan gene. Sadullah. Sadullah hoş geldin. Sabrullah mı? Hoş geldin. Nevin hoş geldin. Yarın gram altın alınır mı demiş. FED'den sonra düşer mi? Nevin FED'e kadar beklenti içerisinde beklemek iyi olur diye düşünüyorum ben. Hareketlere bak. 985 üzerinde tutunma olursa gerçi al-sat tavsiyesi ben kesinlikle vermiyorum. Bu konulara girmeyelim arkadaşlar. Al-sat konularına girmeyelim. Çünkü bunlar yatırım tavsiyesi
türüne gireceğinden dolayı kararlarınızı kendiniz verin. 985 üzerinde tutunma yukarı yönlü hareketi tetikler. 950 altına sarkmadıkça da bu aralık bir alım aralığı olarak takip edilebilir diye düşünüyorum kendi adıma. Cemal teşekkürler demiş. Sağ ol Cemal. Ben yarın sabah gram altın alacağım demiş Cemal. Evet, son kararlar sizin kararlarınız arkadaşlar. Ali iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Ali. Soruyla Ali Cemal demiş. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte artık yayınımızı burada yavaş yavaş kapatalım. Ben de biraz rahatsızım. Biraz dinleneyim izniniz olursa. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dışarı çıkarken maske takmayı kesinlikle unutmayın. Özellikle kapalı ortamlarda mutlaka maske takın sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.